Bir lise balosu düşünün. Öyle sıradan bir gece değil bu. Amerikan liselerinin son sınıf balolarında kraliçe seçilmek o kadar önemli ki rekabet ortamında herkes birbirini katledebilir. Abarttığımı sanmayın. Çünkü balo öncesi ve sonrasında ihtiras ya da intikam duygusuyla harekete geçen pek çok seri katil var. Sinemada tabii. Korku Sokağı'nın bu 4. filmi bizi slasher hikayelerinin altın çağına 1988'e götürüyor. 13. Cuma ve M Sokağı kabusunun yani Jason Voorhees ile Freddy Krueger'ın bir daha hiç çıkmamacasına hayatımıza dahil olduğu yıllar. Onlardan birazcık eski Michael Myers ise Cadılar Bayramı'nın ikincisiyle cinayetlerine devam ediyor. İşte bu filmler arasında bir de B sınıfı korku. Ülkemizde Kanlı Gece adıyla oynayan Prom Night kendini göstermeye çalışıyordu. Maskeli bir katil, arkadaşının ölümünden sorumlu gençler için planlar yapmıştı. Korku Sokağı mezuniyet balosu bana ilk bakışta bu filmi anımsattı. Takip edenlerin bildiği gibi Korku Sokağı serisi çocuk edebiyatının Stephen King'i olarak kabul edilen Robert Lawrence Stein tarafından yazılan kitap serisine dayanıyor. Bu benzetme ona özellikle sinema ve televizyona uyarlanan Goosebumps adlı korku roman serisinden dolayı verildi. Korku Sokağı hikayeleri ise hep lanetlerle anılan Shadyside kasabasının farklı dönemlerine ait. İlk 3 film 2021 yılında Netflix'te arka arkaya yayımlanmıştı. 1994, 1978 ve 1666 yıllarında geçiyordu. Şimdi ise balo gecesi yaklaşırken kraliçe adayı 6 kız arasındaki yarışın kızışmış olduğunu ve çok kanlı gösterilerin yaklaştığını daha ilk sahnede tahmin edebiliyoruz. Hollywood lise komedilerinin ya da korkularının öğrenci, öğretmen, çalışan tüm tuhaf tiplerin yer aldığı hikaye esasen 2 kızın etrafında dönüyor. Bu kızlardan baskın olanı babası okulun öğretmenlerinden olan ve gösteriş düşkünü annesinin hırslarının gölgesinde kraliçeliği kazanmak için kalbindeki kötüyü açığa çıkartan zengin Tiffany Faulkner. Diğeri ise aile geçmişindeki berbat bir olayın ağırlığı altında kimseye bulaşmadan yarı zamanlı çalışarak eğitimine devam eden ama kötü kızların uğraştığı Laurie Granger'dır. Kırmızı yağmurluklu maskeli katili insan avına çıkıp bu 2 kıza yaklaşınca hem Tiffany hem de Laurie arasındaki çatışma derinleşecektir. Film Self-Control'dan Gloria'ya dönemin ve tüm zamanların hit parçaları eşliğinde 80'leri yaşayanları, özleyenleri ya da merak edenleri nostaljinin rüzgarına kaptırıyor. Bizim gibi o yılların içinden geçenler için serinin bu en hafif ve klişe filmi kafamıza bir yığın başka anının üşüşmesi anlamında tetikleyici oldu. Kendi adıma 80'lerde seyrettiğim bir yığın korkuyu ve sinemaları düşündüm. Mesela 1976 yapımı olmasına rağmen ülkemizde 1981 yılında gösterime giren ve lise balosu korku hikayelerinin en iyisi olan Keriçka geldi belleğimden. Mesela bu yeni gösterime giren filmdeki kesik kafanın Kanlı Gece'nin fotolarında bir satış unsuru olarak kullanılan kesik kafayla benzerliği aklıma geldi. Bir de yine aynı filmde dönemin ağırlığı olan aktörü Leslie Nielsen ile korkunun yükselen genç oyuncusu Jamie Lee Curtis bir araya gelmişti. Korku Sokağı mezuniyet balosunda da Hollywood'un en iyilerinden Lily Taylor'la Laurie'yi oynayan genç yetenek India Fowler karşılıklı oynamış. Keza filmin bir çekici oyuncusu da ilk kez bir slasher filminde karşımıza çıkan Catherine Waterston. Sonuçta Korku Sokağı mezuniyet balosu türün sıkı takipçileri için ağırlığı olmasa da rahat seyredilen bir film.